Herkese merhabalar. Artık farklı bir bölüme geçtik. Şimdi kompozisyon oluşturuyoruz. Home Sweet Home'la başlayalım. İlk önce bir şunu belirleyin. Yazacağım kaç kelime var? Bir kelimelerinizi bir normal bir kağıda yazın. Sonra ben bu kelimeleri nasıl yazacağım? Alt alta mı yazacağım? Yan yana mı yazacağım? Sonra bu kelimeler arasında ne kadar boşluk olacak? Bu kelimeleri kağıdın yanına mı yazacağım? Sağ tarafına mı yazacağım? Sol tarafına mı yazacağım? Aşağısına mı yazacağım? Yukarısına mı yazacağım? Yoksa ortalayacak mıyım? Sonra da buna karar veriyorum. Şimdi ben bu 3 kelimeyi de home, sweet ve home'u harf bölümlerine ayırdım. Daha belirgin olması için baş, gövde ve kuyruk. Yazıyoruz. E'ye geldim, bitirdim. İlerledim. W'ye geldim. Ortada bitirdim. E başladı. Tekrar bir E yaptım. Harf gövde boyutlarım hep aynı. Harf gövde boyutunu, harf başını, harf kuyruğunu, belki harf başı ve harf kuyruğunda değişiklikler yapabilirsiniz kompozisyon içerisinde. Ama harf gövde boyutunu kesinlikle değiştirmemelisiniz. Peki ben harf gövde boyutumu nasıl belirliyordum? Hatırlayanımız var mı? Tabii ki de vardır. Ne yapıyorum? Kalemimle böyle bir çizik atıyorum. 4 tane çizik attım. Bu 4 çizik alt alta 4 çizik benim harfimin gövde boyutunu veriyor. 3 çizik benim harfimin başını veriyor. Bunlar ideal harf boyutlarıdır. Siz bunu değiştirebilirsiniz. 2, 5, 2 yapabilirsiniz. İşte 2, 5, 3 yapabilirsiniz. Bu yine size kalmış ama kompozisyonunuzu oluşturmadan önce bunu belirleyin. Çalıştığınız kaleme göre bu boyut değişecek. Yani burada mesela 3 kareye ben bir harf gövdesini yapıyorsam başka bir kalemle çalışırken mesela çok ince bir kalemse bu 2 karede harf gövdesini yapacağım. Benim ideal harf gövdesi boyutum bu. Ama daha büyük de çalışabilirsiniz. Bu yine size kalmış. Daha büyük yapabilirsiniz, daha küçük yapabilirsiniz ve bu şekilde siz aslında farklı fontlar oluşturuyorsunuz. Mesela böyle harf gövde boyutu küçücük, sıkışık böyle bir font. Böyle de çalışabilirsiniz. Ne çalışmak istiyorsanız, nasıl çalışmak istiyorsanız. Böyle de çalışabilirsiniz. Daha büyük bir gövdeyle çalışabilirsiniz. Şimdi bir sonraki derse geçelim.